İkinci Dünya Savaşı. 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Patlamaya hazır bomba. 1933'te başa geçen Hitler, patlamaya hazır bir bombaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda ülkesinin uğradığı ağır kayıpları telafi etmeye çalıştı. Ülke içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlendi. Almanya sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya'nın hakimiyetinde birleştirilmesi ve yeni toprakların kolonizasyonu ile beraber Alman popülasyonunun bu topraklara yerleştirilmesi politikasını kendisine hedef olarak belirledi. Yaşam alanı yani Lebensraum fikri onu saldırgan bir dış politikaya sürükledi. O, ülkesinin ve halkının kalkınması için bu politikayı vazgeçilmez olarak görmekteydi. Elbette kendi gücünü gördükçe açlığı artacak, daha fazlasına saldırmakta sakınca görmeyecekti. Diktatörlük Avrupa'nın ortasında hızlıca büyüdü. Kontrol edilemez oldu. Fransa ve İngiltere gibi devletler bu meselenin önünü almak bir kenara dursun, yaptıkları bir dizi hatayla ateşi harladılar. Almanya'nın Avusturya ve Çekoslovakya'yı ilhakına seslerini çıkarmadılar. Gelişen olaylar Hitler'in kendisine daha fazla güvenmesini sağlarken ortamı ise giderek gerdi. Avrupa savaşın kenarındaydı ve bir şeylerin fitili tutuşturması beklenmekteydi. Bombanın patlamasına saniyeler kala Batı ülkelerinde anlam verilemeyen barış havaları esiyor, zafer nidalarıyla uzun süreli bir sulh dönemine girildiğinin mesajı veriliyordu. Derken İngiltere ve Fransa hata yaptıklarını anladı ama iş işten geçti. Almanya Polonya'ya girmiş, 1939'da İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Polonya'nın alınmasının ardından savaş kuzeye, Norveç ve Danimarka'ya sıçradı. Almanlar İsveç demirinin güvenliği ve farklı birçok avantajı ele geçirmek için buraları ele geçirmeye karar verdi. Müttefik İngiltere ve Fransa kuvvetleri ise bekleme politikasını bırakıp müdahale etme ihtiyacı duydular. Müttefiklerin Norveç'te oynadığı kumar, bozgun ve manevi bir yıkılışla sona erdi. Durum karşısında Fransız Reynaud hükümeti 9 Mayıs'ta, İngiliz Chamberlain hükümeti 10 Mayıs 1940'ta istifa ettiler. Almanlar şimdi de savaşı gergin bekleyişin sürdüğü Batı cephesine taşımayı düşünüyorlardı. Ordunun üst kademesi Batı cephesinin açılmasına sıcak bakmazken, Hitler bu konuda çok ısrarcıydı. Rakiplerini saf dışı bırakmak için üzerlerine gitmesi gerektiğini düşündü. Liderlerinin ısrarı üzerine uzun süredir bu bölgede hazırlık yapan kuvvetler, Mayıs ayı içerisinde saldırıyı başlatmak için düğmeye bastı. Batı cephesi. Alman ordusu yaklaşık 3 milyon askeri sınır hattına dizdi. Orduda 5000 uçak, 7000 top, 2500 civarı tank ve pek çok zırhlı araç mevcuttu. Diğer taraf Fransa, İngiltere, Belçika ve Hollanda'dan oluşuyordu. Fransızların 2 milyon 300 bin civarında, İngilizlerin 400 bin civarında askeri vardı. Hollanda ve Belçika ordusunu da ekleyince müttefikler, asker gücü olarak rakiplerini geçmekteydi. Ordularında 3000 uçak, 13.000 top ve 4200 civarı tank mevcuttu. Almanlar asker gücü bakımından geride olmanın yanında ateş gücü ve tank sayısı bakımından da gerideydi. Kendileri dahi savaşın bu kadar erken başlayacağını hesap etmedikleri için tam hazırlıklı değillerdi. Tankların çoğu Panzer I ve Panzer II gibi hafif sınıf ve zırh bakımından rakiplerinin gerisinde kalan araçlardı. Bu tankların Avusturya yolunda bozulmuşlukları bile vardı. Panzer I'nin çoğu modelinde top bile yoktu. 2 adet makinalı tüfek mevcuttu. Zaten sonraki dönemlerde devriye ve eğitim amaçlı kullanılacaklardı. Güçlü ama ara sınıf olan Panzer III'den 350, ünlü Panzer IV'den 280 adet mevcuttu. Almanlar daha kafalarındaki tank tasarımlarını bitirememişlerdi. Savaşın ilerleyen dönemlerinde farklı araçlar üreteceklerdi. Çek kökenli Panzer 35 ve Panzer 38'lerden de 350 adet civarı mevcuttu. 3200 tanklı Fransa'nın elinde hafif Hotchkiss H-35, Renault R-35, modası geçmiş FT-17, orta sınıf Somua S-35, Char D-2,
ağır sınıf Char B1 modelleri vardı. İngilizler başta Vickers Mars ve Matilda tanklarından toplamda 300 adet bulundururken ardından bir bu kadar daha takviye araç getirmişlerdi. Belçika 270, Hollanda'da 40 tanka sahipti. Ordular haritada gördüğümüz şekilde konumlanmıştı. Güneyde Alman sınırı boyunca uzanan Maginot hattı ardına konuşlanan Fransızlar, hem hatlarına, hem doğal bir set olan Ren Nehri'ne, hem de arkalarındaki ihtiyar Vosges dağlarına güveniyorlardı. Hollanda ve Belçika kendi savunma hatlarını tutmuştu. Belçika sınırında bulunan İngiliz ve Fransızlar ise en güçlü, en modern donatılmış, en mobilize birliklerdi. Alman saldırısına göre pozisyon alacaklardı. Almanların planı, kuzey kısmından göstermelik bir saldırı yapıp güneyde açılan gediklerden hızlıca iç kısımlara girmek şeklinde basitçe özetlenebilirdi. Planı Erich von Manstein hazırlamıştı. Başta üst düzey komutanlar plana karşı çıktı. Eski taktikleri değil de yenilerini görmek isteyen Hitler, planı bazı değişikliklerle onayladı. Ana karargahtakiler planın işleyeceğine hiç inanmıyorlardı. Tereddüt içerisindeydiler ve bu yüzden çok isteksiz davrandılar. Dinamik bir icracı olan Heinz Guderian ise onlar gibi düşünmüyordu. Savaştan önce hayal gücü bir fikirle coşan general, zafere en çok inanandı. Onu coşturan fikir, bağımsız zırhlı birliklerce yapılan derinlemesine yarma harekatı, yani Blitzkrieg'ti. İngilizlerin 1. Dünya Savaşı'nın sonunda ortaya attığı bu savaş taktiği tezi, birçokları tarafından uygulanamaz olarak değerlendiriliyordu. Fakat bir tank hayranı olan General Guderian, bunu uygulayabileceğine emindi. Polonya'da bu taktiği uygulamış ve işe yaramıştı. Şimdi de aynısını yapma niyeti vardı. Blitzkrieg yani Yıldırım Harekatı, zırhlı kuvvetlerle bir yarma eğilimi yapıp düşman hattının gerisine olabildiğince sarkma üzerine kuruluydu. Hattın arasındaki ana yollar ve lojistik hatlar kesilir, böylece düşman yardım alamayacak bir konuma sokulur ve arkadan gelen piyadelerin işi kolaylaştırılırdı. Yıldırım Harekatı'nın başarısı için olmazsa olmaz şeyler şunlardı: İyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik ve iyi eşgüdüm. Blitzkrieg 10 Mayıs sabahından önce o ana dek görülmemiş sayıda tank Lüksemburg sınırının önünde tertiplendi. 3 panzer kolordusundan meydana gelen bu kuvvet motorize tümenlerle desteklenmişti. Öncü grubun komutanı General Guderian, diğer kolordunun başında Reinhardt, bu ikisinin komutanı olarak da General von Kleist vardı. Kleist'in grubunun sağında Hoth'un yönettiği ayrı bir panzer kolordusu vardı. Esasen başarı şansı Alman panzer birliklerinin Ardenler adı verilen yoğun ormanlarla kaplı, tepelik bölgeden ilerleyebilme ve Moise Nehri'ni geçebilmedeki hızlarına bağlıydı. 10 Mayıs'ın ilk saatlerinde Wehrmacht hücuma kalktı. Saldırı sağ kanatta, Hollanda ve Belçika savunmasının kilit noktalarına karşı çarpıcı başarılarla başladı. Hollanda generali Henry Winkelmann 280.000 adama sahipti. Ama ordusunun kapasitesinin farkındaydı. Ordusu dinamik savunma yapamıyordu. O yüzden kanallarla oluşturulan hatlarda ve kalelerde statik savunma yapmaya karar verdi. Alman 18. ordusunun birlikleri sınırdan saldırıya geçerken asıl mevzu havada gerçekleşti. Luftwaffe, alçak ülkelerin hatlarını bombalayarak ortalığı cehenneme çevirdi. En kritik görev hava indirme birliklerindeydi. Almanların toplamda 4500 paraşütçüsü vardı ve 4000'ini Hollanda tarafında kullandı. İlk saldırıyla güdümlü olacak şekilde geceleyin 4000 paraşütçü, Lahey ve Rotterdam'daki ulaşım tesislerine indirildi. Cephe ile cephe gerisindeki bu ikili saldırıyla yaratılan karışıklık ve alarm, Alman hava kuvvetlerinin geniş çaptaki tehdidiyle arttı. Paraşütçüler, kargo uçaklarıyla taşınan 12.000 kişilik hafif bir tümenle desteklendiler. Tüm başarı bu hava indirme birliklerine bağlıydı. Rotterdam'daki köprüler çok geçmeden düştü. 9. Panzer Tümeni güneyden, köprülerden geçip Fransızların burnunun dibindeki paraşütçülerle 3 gün sonra birleşti. Hollanda ana savunması yıkılmamıştı ama artık güneyden bir gedik açılmış, Almanlar içeriye akmıştı. Daha fazla dayanamayacaklarını anlayan Hollandalılar teslim oldular. Belçika'daki kara taarruzu 6. Ordu tarafından gerçekleştirildi. Saldırı öncesi çok önemli bir engelin üstesinden gelinmek zorundaydı. Albert kanal savunmasının kilidi
Eben Emael Kalesi ve buradaki 3 köprüydü. Burası Belçika'nın en güçlü kalesiydi ve köprülerle beraber alınması şarttı. Belçikalılar, Almanlar Hollanda sınırını geçince bu köprüleri patlatacaktı. Eben Emael'in önünde 25 kilometre derinlikli Maastricht bölgesi vardı. Almanlar sınırı geçince Belçikalıların köprüleri patlatması için yeterli vakti olacaktı. Bunu öngören Almanlar 500 paraşütçüyü 10 Mayıs'ın ilk saatlerinde buraya indirdi. Her şeyi değiştirecek bu küçük müfrezeydi. Geceleyin gökyüzünden sessizce atlayan hava indirme birlikleri yeni bir yöntem ortaya çıkardı. Yüzbaşı Koch komutasındaki 500 adam bölgeye iniş yaptı. Çarpışmalar sırasında 3 köprüden ikisi imha edilmişti. Ama bir köprü ve kale ele geçirildi. Albert Kanalı boyunca tüm köprüler patlatılmış, sadece paraşütçülerin elindeki bir köprü kazanılmıştı. İşte dünyanın bildiği koca bir savaşta başarıyı getiren bazen sadece bir köprü olabiliyordu. 16. Panzer Kolordusu yetişip köprüden geçti ve bölgenin güvenliğini sağladı. İki cephedeki paraşütçülerin başarısının baş mimarı ise Fallschirmjäger'in komutanı Kurt Schütte'dendi. Höpa komutasındaki 16. Panzer Kolordusu elde edilen noktadan düzlüklere akmaya başlamıştı. Panzer tümenlerinin nefes kesici harekatı, tam da Fransız ve İngilizlerin onları desteklemek için gelmeye başladığı sırada Belçika kuvvetlerinin genel bir çekilmeye başlamalarına neden oldu. Sınırdaki en mobilize, en iyi Fransız ve İngiliz orduları bu bölgeye kaydırıldı. Maginot hattının batısı Ardenler bir an için unutuldu. 10 Mayıs'ta Lüksemburg sınırındaki binlerce tank ileri harekete başladı. Önde Guderian, kuzeyde Rommel ve Hoth 110 kilometrelik alanı kolayca geçip Moise Nehri'ne dayandı. Ardenlerden panzerleri geçirmeyi bırakın, buraya zırhlı birlikleri sokmak dahi büyük cesaretti. Müttefikler eski anlayışla Ardenlerden geniş çaplı bir hücum yapmanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Bu bölge daha yaşlı askerlerin olduğu, uçaksever ve topların yetersiz olduğu birliklerce savunulmaktaydı. Harekatın mihverini çok zayıf koruma altında bırakmak, Fransız Yüksek Komuta Heyeti'nin en başta gelen hatasıydı. Üstüne bir de bu bölgede tanklara karşı süvari birliklerini görevlendirerek işi daha da batırmayı başardılar. 13 Mayıs'ta Guderian, piyadeler olmaksızın nehri geçmek için von Kleist'ten izin aldı. Luftwaffe hava desteğiyle bölgeyi 1000 uçak bombalamaya başladı. Savaş boyunca hava üstünlüğü bariz Almanlardaydı. Fransızlar, Almanların Maginot hattının ardına sarkacağını düşündüğü için güney kısma ağırlık verdi. Guderian zor da olsa Sedan'da bir nokta elde etti. Rommel ise aynı gün kuzeyde bir nokta almayı başardı. Zamanla yapılan bir yarıştı bu. Fransızlar, yumuşak karına yönelen bu kamayı fark edip yedekleri bölgeye sürmeden önce panzerlerin nehri geçip bir köprübaşı tesis etmeleri gerekliydi. 14 Mayıs'ta Guderian, kanlı ve meşakkatli bir mücadeleden sonra 19. Zırhlı Kolordusu ile suyu geçmeyi başardı ve batıya doğru ilerledi. Rommel'in 7. tümeni ise ortalıklarda yoktu. Bir anda kaybolmuştu. Koskoca bir panzer tümeni hiçbir iz bırakmadan kuşatılıp yok mu edilmişti? Komuta merkezi bunu kaldıramazdı. Sonradan ortaya çıktı ki Rommel basıp gitmiş, nehri geçmiş ve çok uzaklaştığı için telsiz bağlantısı kopmuştu. Bundan sonra 7. tümen, Hayalet Tümen olarak anılmaya başladı. Nehir geçilmişti ve asıl Blitzkrieg şimdi başlayacaktı. Unutulmamalıdır ki bu ilerleyiş, ustalık gerektiren bir harekat ve olağanüstü bir karargah çalışması başarısıydı. Nehir geçildikten sonra Hitler'den ileri gitmeyin, mevzileri koruyun emri geldi. Çünkü o ve üst yönetim kurulu şaşkınlık içerisindeydi. Bu denli büyük başarı Almanların kendi güçlerinden korkmalarına yol açtı. General Guderian, baskın tesiri ve başlangıçtaki başarıların tümü kaybolacağından küplere bindi. Harekata devam edilmeliydi. Hararetli bir telefon konuşmasından sonra Guderian 24 saat daha izin aldı. Ama bunu kafasına göre kullandı. En hızlı şekilde panzerleri yürüttü. Oise Nehri'ne vardı ve diğer tank tümenleriyle buluştu. Bu harekat, Fransız direnişinin çöküşünün yayılmasına neden oldu. İlerleyiş yeniden üst kademe tarafından frenlendi. Guderian emirlere uymadığı için azarlanıyordu. Hitler ve merkez karargahı işlerin bu kadar kolay olacağına, İngiliz ve Fransızların bu denli basiretsiz bir yönetim sergileyebileceklerine inanmıyorlardı. Kanatlardan her an karşı saldırı gelebilirdi. Piyade kolordusu gelip
Aisne Nehri boyunca yanlarda kalkan meydana getirebilsin diye saldırıya 2 gün mola vererek harekatı dizginlediler. Çıldıran Guderian görevden alınmak istediğini söyledi ve von Kleist onu görevden aldı. A Ordular Grubu Komutanı von Rundstedt devreye girdi ve ona görevini iade etti. Keşif görevi yapması için de izin verdi ama Guderian bu izni esnetebildiği kadar esnetti. Harekatın tüm sorumluluğunu üstüne alan general, Yıldırım Harekatı ile Manş Denizi'ne varacağına inanıyordu. Manş ve Dunkirk. Önceki safhalarda o kadar çok fazla zaman kazanılmıştı ki, Oise Nehri üzerindeki duraklamanın Almanların ilerleyişinde hiçbir ciddi etkisi olmadı. Müttefikler boşlukları değerlendiremedi. İki taraf arasındaki temel fark zaman algısıydı. Alman öncüleri hızlı ve duruma göre karar alabilirken, Fransızlar koşullara ayak uyduramayacak kadar yavaştı. Fransız Başbakan durumu çoktan anladı ve yenildiğini kabullendi. Fakat Paris'e uçan Churchill, Almanların bir yerde illa duracağını, o zaman karşı saldırıya geçilebileceğini söyledi. Fakat Almanlar durmadılar. Guderian ve panzerleri Alman ordusunu peşinde sürükleyerek 20 Mayıs'ta sahile varıp düşmanın kuzeyi ve güneyi arasındaki iletişimi tamamen kopardı. Müttefikler perişan olmuşlardı. Bir taraftan von Bock'un grubu baskı yaparken güneyden ise çevrilmişlerdi. Tanklar kuzeye çark etti. Belçika'da Bock'un piyade kuvvetlerinin ilerleme istikametinin cephesinde bulunan İngiliz ordusunun geri bölgesine yöneldiler. Paketlenen düşmana yardım edebilecek 3 liman vardı. Guderian 22 ve 23'ünde ikisini aradan çıkarıp Dunkirk'e 16 kilometre mesafeye kadar geldi. Reinhardt'ın panzer kolordusu da kanal hattına vardı. Artık rakibin işinin bitirilmesine ramak kalmıştı. Yüz binlerce düşman askeri savaş dışı bırakılabilirdi. Almanlar çok şanlı bir zafer kazanmıştı. En büyük yarma ve sarma harekatlarından birini gerçekleştirmişlerdi. Üstüne bir de ellerine paha biçilmez bir fırsat geçmişti. Kuşatılmış askerlerin kurtulması imkansızdı. Derken Hitler harekatı durdurma emri verdi. Panzer tümen komutanları sinirden küplere biniyor, telefon üzerine telefonla emri sorguluyorlardı. Ama emir Führer'den gelmişti ve durmak zorundaydılar. Acaba çok ama çok büyük bir fırsat yanlış bir kararla kayıp mı ediliyordu? Fransızlar uçak ve tankların hareketleri karşısında felç olmuşlardı. Bu arada İngiliz Sefer Kuvvetleri Komutanı Gort, 25 Mayıs'ta Arras'ta 7. Panzer Tümeni'nin üzerine ufak bir saldırı düzenledi. Bu kısıtlı saldırı Alman üst kademesini çok tedirgin etti. Onlar piyade tümenleri destek için gelemeden zırhlı tümenlerle irtibatlarının kesileceğinden korkuyorlardı. Arras'taki sonuçsuz kalan bu hamleden sonra kuzeydeki müttefik orduları kuşatmayı yarmak için başka bir çaba göstermezken, güney istikametinden gelen gecikmiş yardım harekatı neredeyse saçmalık derecesinde zayıftı. Kuzey orduları panzer kuvvetlerinin arkadan girişecekleri taarruzdan kurtulmakla birlikte Bock'un piyade ordularının artan cephe baskısı altındaydılar. Müttefikler saldırı ile iki grubu birleştiremeyeceğini anladı. General Gort, 25 Mayıs'ta Dunkirk'e çekilme emrini verdi. Ertesi gün Londra kararı onayladı. Bir sonraki günde limandan tahliye için işe koyuldu. O sırada Hitler'in emriyle panzerler 48 saattir yerlerinde çakılı duruyorlardı. Tahliye emrinin verildiği gün Belçika ordusunun cephesi, taarruz karşısında merkezde yarıldı. Belçikalılar daha fazla dayanamadılar ve teslim olmak için başvurdular. Belçikalılar silahı bırakırsa çekilme sırasındaki gediği kim kapatacaktı? Başbakan Churchill, Belçika Kralı Leopold'dan çekilmemesini istedi. Aslında bunun anlamı, bizim için kendinizi feda edin demekti. Kral bu teklifi reddetti ve 28 Mayıs'ta teslim oldu. Şimdi İngilizlerin kıyıya doğru çekilmesi, Alman kıskacı kapanmadan önce gemilere binme yarışı haline geldi. Alman uçakları pike üstüne pike yapıyor, binlerce bombayı düşman üstüne bırakıyordu. Her şey bitmiş, İngiliz ordusu yok olmuştu. İngiliz askerleri son saatlerini yaşadıklarının bilinciyle titriyor, ölümün soğuk nefesini enselerinde hissediyor, Azrail'le olan randevularına hazırlanıyorlardı. Londra tüm imkanlarını seferber etmiş, elde ne kadar irili ufaklı gemi varsa evlatlarını kurtarmak için Dunkirk'e yollamıştı. İtfaiye gemilerinden balıkçı teknelerine yüzebilen ne varsa dinamo hareketi için kullanılıyordu. Deniz kuvvetleri en iyi ihtimalle 20 ile 40 bin adam kurtarabileceklerini düşündüler. Geri kalanlar ise gözlerinin önünden kayıp gidecekti.
Tüm zorluklara rağmen aradaki koridoru tutan İngilizler ve Fransız 1. Ordusu'nun bir kısmı limana çekilmeye başladı. Belçika'nın teslim olduğu 28 Mayıs'ta Rommel, Fransız ordusunun artıklarını arkadan kuşattı. Fransızların buradaki direnişi sahildekilere zaman kazandırdı. 30 Mayıs günü ağır bombardıman altında tüm İngiliz ordusu Dunkirk'e ulaşmayı başardı. İngiliz donanmasının özverili çalışması sonucunda önce İngilizler, ardından geri çekilen Fransızlar gemilere bindirilip Britanya'ya götürüldü. Harekatın durduğu 4 Haziran gününe kadar toplam 340 bin adam kurtarıldı. 20 bin adamı kurtarabilir miyiz diye bakan müttefikler, ordularını kurtarmakla kalmamış, savaşabilmek için tekrardan bir ruh kazanmışlardı. Bu ruhu onlara üfleyen Dinamo Harekatı'nın başarısı değildi. Bu ruhu onlara üfleyen Adolf Hitler'in emriydi. Guderian'ın durdurulduğu 24 Mayıs ile Gort'un çekilmeye başladığı 26 Mayıs arasındaki 48 saat aslında Hitler'e savaşı kaybettirecek saatlerdi. Alman lider Dunkirk önlerinde neden böyle bir karar verdi sorusunun cevabı yıllardır tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Kimine göre Hitler işi hava kuvvetlerine sevk etmek istemişti. Kimine göre ise İngiltere ile yapılacak bir barışta ortamın yumuşaması için böyle davranmıştı. Adolf, Fransa'da gerçekleştirilen yarma taarruzundan bu yana hayli gergindi ve sinirliydi. Sağa sola bağırıp komutanlarına her şeyi mahvedeceksiniz deyip duruyordu. Güney cephesi için çok endişelenmekteydi. Komutanlarının farklı görüşlerinden de etkilenen Hitler'in karakteri o kadar karmaşıktı ki olay hakkında hiçbir basit açıklamanın doğru olması muhtemel değildi. Kararının birkaç düşünce biçiminden örmüş olması kuvvetle muhtemeldir. İkinci evre. Dunkirk tahliyesi devam ederken Wehrmacht Güney Harekatı için hazırlandı. Panzerler bu bölgeye nakledildi ve ordu tekrardan organize edildi. Fransızlar ise Somme ve Aisne nehirleri boyunca uzanan yeni bir savunma kurdular. Almanlar 3 koldan yarma yapmayı planladılar. Hoth'un Panzer kolordusu Somme nehrini geçip Batı Fransa'ya girecek, Kleist Panzer grubu Amiens ve Peron'a taarruz edecek, Guderian grubu ise Chalons'tan yarma için bekleyecekti. Taarruz 5 Haziran'da Batı şeridinde başladı. İlk 2 gün direniş güçlüydü. Fakat 7 Haziran'da en batıdaki kuvvetler Rouen'u aldı. Daha sonra savunma büyük bir kargaşa içinde çöktü ve Almanlar 9 Haziran'da Sen Nehri'ni geçerken ciddi bir direnişte karşılaşmadılar. Karargah asıl saldırı odağı burası olmadığı için Hoth'un birliklerine dur emri verdi. Bu duraksama ufak bir Dunkirk'e daha zemin hazırladı. Sonradan bölgeye gelen 2 İngiliz tümeni bu emirden yararlanıp tahliye edildi. Kleist'in kıskaç hamlesi istendiği gibi gitmedi. Sağdaki kol 8 Haziran'da başarılı oldu. Ancak diğer kol sert savunmayla karşılaştı. Üst komuta buradaki panzerleri doğuya sevk etmek için geri çekti. Guderian'ın tankları ise 9 Haziran'da hücuma geçti. 3 gün sonra ise belirlenen hedefte hattı yarmayı başarmışlardı. Maginot hattındaki düşmanın bağlantısını kesmek için İsviçre sınırına gideceklerdi. Kleist ise bu sıralarda başka bir yarmayla cepheyi genişletti. Bundan sonrası Almanlar için artık yarıştan ibaretti. Ordu her tarafından parçalanmış ve dökülüyordu. Fransız başkomutan teslim olunması için meclise yalvardı. Mecliste tartışmalar artmış, İngilizler çekilmeyin diye baskı yapıyordu. Meclis Paris'i terk edip Bordeaux'a taşınmaya karar verdi. General Weygand'a da Loire nehrinde yeni bir savunma hattı kurması için emir verildi. Almanlar 14 Haziran'da Paris'e girdiler ve kanatlardan daha derinlere doğru ilerlediler. Doğudaki tank grubu yine çok başarılı bir yıldırım harekatı ile İsviçre sınırına kadar indi. Guderian, Maginot'taki düşmanın ardını kesip güneylerinden çevirdi. Alman C grubu da kuzey ve doğudan saldırıya geçince koca bir Fransız ordu grubu kuşatılıp paketlendi. Batıdaki gruplar da var güçleriyle güneye saldırdı. Böylelikle 17 Haziran'da yeni bir harita ortaya çıktı. Fransızların kollarını kaldıracak mecali kalmamıştı. Başbakan 16 Haziran'da istifa etti. Yeni hükümet teslim olmak istediğini söyledi. Hükümet Hitler'e teklifi götürdüğü sırada Haziran'ın 18'inde Cherbourg, 19'unda Brest ve Nantes düştü. Bazı panzer tümenleri Lyon civarına vardı. Öte yandan 10 Haziran'da savaşa giren İtalya, 21 Haziran'da Alplerden saldırıya geçmişti ama zayıf Fransız birlikleri onları durdurdu. 22 Haziran'da barış anlaşması yapıldı. Fransız orduları silah bıraktı.
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 25 Haziran'a kadar panzerler İspanya sınırına kadar vardılar. Artık savaş bitmişti. Wehrmacht çok büyük bir zafer elde etmiş, Batı'yı düşürmüştü. Ortalığı hallaç pamuğu gibi savuran Almanların zaferinde 10 panzer tümeninin emeği çok büyüktü. Tabiri caizse Batı, Panzerkampfwagen'in paletleri altında ezilmişti.